Evet sevgili dostlar, Yol Bizi Gözler'in yeni bir yayınına daha hoş geldiniz. Bugün abonelerime özel içerik kapsamında Suudi Arabistan'da konaklama işi nasıl halledilir, nasıl çözülür? Bunlarla ilgili size bilgiler ve ipuçları vermeye çalışacağım. Arkadaşlar tabii malumunuz Suudi Arabistan serisi yapıyorum. Bununla ilgili epey bir video çektim. Vize nasıl alınır, işte tren bileti nasıl alınır? Bununla ilgili epey bir içeriğim var. Sadece abonelerime özel bir takım içeriklerim var. Bu içerikler takdir edersiniz ki hem ciddi bir bilgi seviyesi gerektiriyor hem uzun araştırmaların neticesinde ortaya çıkan şeyler. Bu videoları sadece katıl butonuyla gelen abonelerime özel kişilerle paylaşıyorum. Bugün de o videolardan bir tanesiyle sizlerle beraberiz. Evet sevgili dostlar, Suudi Arabistan'a gitmeye karar verdiniz. Turistik amaçlı olabilir, umre amacıyla ilgili de olabilir. Neticede bir yerde konaklamanız gerekiyor. Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Suudi Arabistan tabii bireysel turizme açıldı. Ancak konaklama tesisleri anlamında ciddi bir yetersizlik var. Bu özellikle Medine için çok belirgin. Medine'de konaklayacak yer bulmak o kadar kolay değil. Yani bireysel rezervasyona açık anlamında söylüyorum. Çünkü hala birçok dünyadaki ajantalar, özellikle umre ajantaları veya hac ajantaları, hacı bunu tabii dışında tutuyorum. Çünkü haccın kuralları, şartları ve dönemi farklı. Bu ajantalar arkadaşlar otellerin birçoğunu zaten blok olarak kapatıyor. Onun için bireysel olarak rezervasyona açık otel bulabilmek o kadar da kolay değil. Dediğim gibi Medine bu anlamda daha zor bir yer. Tesis sayısı az çünkü. Az olunca da fiyatlar haliyle gidiyor. Kapitalist dünyanın kuralı değişmiyor. Arz talep dengesi. Onun için e, turlara da bakarsanız özellikle Medine'deki gün sayısının zaten az olduğunu görürsünüz. Benim de size tavsiyem bu tip bir seyahati planlarken Medine'de mümkün olduğunca az kalmaya çalışın. Dediğim gibi fiyatlar gerçekten yüksek. Özellikle Mescid-i Nebevi'ye yaklaştıkça mesafe olarak fiyatlar Mekke'ye göre e, bir tık diyemeyeceğim. 1,5-2 kata yakın fiyat farkı var arkadaşlar. Onun için Medine pahalı bir yer. Mekke için tabii durum biraz daha farklı. Mekke'de tesis çok daha fazla. Çünkü şehrin özellikle Şişa, El-Nasım ve Aziziye bölgeleri gibi uydu kentler var. Burada epey bir otel yerleşkeleri var. Tesis sayısı daha fazla. Ama başta da söylediğim gibi Suudi Arabistan bireysel turizme yeni açıldığı için tesis sayısı en üst istenilen seviyede değil. Bunun zamanla düzeleceğini düşünüyorum. Evet, tekrar konumuza dönecek olursak, konaklayacak yer ayarlamak istiyorsunuz. Bununla ilgili arkadaşlar ben size popüler web sitelerini göstereceğim. Alternatif olarak da birkaç tane ev kiralama opsiyonundan bahsedeceğim. Son olarak da Nusuk üzerinden bir umre paketi opsiyonu var. Onu alabiliyorsunuz. Onu da anlatmaya çalışacağım. Evet değerli dostlar, tabii çok fazla popüler rezervasyon sistemi var. Ben bunların tabii burada bugün hepsini size anlatamam. Onun için ne zamanım var ne vaktim var. Sadece böyle çok bilinen, çok popüler olanları size anlatmaya çalışacağım. Şimdi bunlardan bir tanesi Hostel World arkadaşlar. Umre için kullanabileceğiniz rezervasyon sistemlerinden bir tanesi bu. Yalnız burada Medine yok. Mekke için alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında Booking.com'u herkes biliyordur muhtemelen. Buraya bakabilirsiniz. Gene bunun dışında Hotels.com var. Bu dünyanın en büyük seyahat ajantalarından bir tanesi olan Expedia'nın bir markası bu. Hotels.com. Burayı da kullanabilirsiniz. Bunun dışında Agoda var. Agoda.com özellikle Asya'da çok çok iyi fiyatlar sunan bir web sitesi burası. Burası aslında ayrı bir şirketti. Yalnız burayı da Booking.com satın aldı arkadaşlar. Agoda'nın diğerlerine göre bir farkı var. Onu birazdan anlatacağım. Şimdi bunların dışında arkadaşlar az önce Medine opsiyonunda söylediğim gibi ev kiralayabilirsiniz. Şimdi ev kiralayabilmek için en bilinen sitelerden bir tanesi de zaten Airbnb.
Airbnb üzerinden hem Mekke hem Medine için kiralık ev, rental apartments dediğimiz kiralık evleri kontrol edebilirsiniz. Ancak burada da kural değişmiyor. Ne kadar Mescid-i Haram'a yakınsanız, ne kadar Mescid-i Nebevi'ye yakınsanız fiyatlar o kadar o anlamda uçuyor arkadaşlar. Şimdi tabii ev kiralama ile ilgili bana sorular geliyor. Hem yorumlar kısmına geliyor hem elektronik posta olarak geliyor. Hatta telefonla ile arayan da var. Şimdi ev kiralama ile ilgili tabii arkadaşlar evlerin büyük bir kısmında yemek opsiyonu olmuyor. Kahvaltı vesaire falan da olmuyor. Burada dikkat etmeniz gereken şeyler bir tanesi işte evin içerisinde buzdolabı var mı? Özellikle Mekke ve Medine'de bakkal, market, mesela Bin Davud çok meşhur. Buralardan kahvaltılıklarınızı ve yemeklerinizi alıp evde eğer evin mutfağı genelde oluyor. Burada bu işi hallediyor olabilirsiniz. Dediğim gibi bu bir tercih meselesi. Neticede bu işe bir zaman harcamanız lazım. Ancak kahvaltı işi bu anlamda çok daha kolay. Ancak öğle ve akşam yemekleri konusunda illa ben evde yapacağım diyorsanız evinizde işte mikrodalgası olan, fırını olan, buzdolabı olan bu utilities ve amenities dediğimiz kısmı dikkatlice bakmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle Airbnb'de bu konuda kafanızda soru işaretleri varsa ev sahibiyle de iletişime geçebilirsiniz. Gene ev kiralama sitelerinden bir tanesi de Agoda arkadaşlar. Agoda.com'da kiralık evleri bulabilirsiniz. Özellikle bu iki opsiyonu Airbnb ve Agoda'yı ben Medine için tavsiye ediyorum. Dediğim gibi çünkü Medine'de konaklama gerçekten çok yüksek. Mekke ile tabii kıyas ettiğim zaman. Özellikle düşük bütçeyle seyahat eden arkadaşlar ev kiralama opsiyonunu ciddi olarak düşünsünler. Ev kiralamada tekrar özetlersem Agoda.com ve Airbnb en güvenli, en sağlam yerler arkadaşlar. Bu ikisini kullanıp kafanıza göre, işte bütçenize göre, kalacağınız güne göre bunu detaylandırabilirsiniz. Şimdi bu rezervasyon sistemlerini anlattıktan sonra arkadaşlar son olarak bizim Umre ve Hac'ta ana portalımız olan Nusuk.Saudi'ye giriyoruz değerli dostlar. Şimdi Nusuk.Saudi'de şöyle bir opsiyon var. Bunu da hemen kısaca size izah etmiş olayım. Bu e-Visa Online ve Visa on Arrival'ı zaten anlatmıştım. Merak eden arkadaşlar elektronik viza nasıl alınır veya kapıda nasıl vize alınır bununla ilgili videolarım var. Bunlara bakabilirsiniz. Bu arada Suudi Arabistan elektronik vize ile ilgili de önemli bir adım daha attı. Bu bütün farklı elektronik vize çeşitlerini tek bir portal üzerinde birleştirdi. KCA-Visa.Saudi diye bir platform, yeni bir ortam kurdu. Ben bununla ilgili de bir video çektim. Merak eden arkadaşlar bu videoya bakabilirler. Şimdi konumuza dönecek olursak arkadaşlar bakın şurada Visa Through Package denilen bir şey var. Hemen buna tıklıyorum. We Package Providers diyorum. Şimdi bu arkadaşlar tam olarak ne? Bu özetle şu. Suudi Arabistan'da seyahat ajantaları arkadaşlar umre paketi satıyor. Bunun içerisinde vize oluyor. Mekke veya Medine duruma göre ve yerine göre size komple bir paket halinde tur satıyor. Mesela buradan birkaç tane örnek hep beraber bakalım. Mesela şurada bakın filtreler var. Basic, Economy, VIP, Tour Packages diye. Mesela şu 900 Suudi riyallik olan hep beraber bir bakalım. 7 gecelik bu. Package Provider, Kalifat, Alt Vahid International Group diyor. Bu arada arkadaşlar bu Nusuk.Saudi'deki seyahat ajantalarının hepsi authorized yani yetkilendirilmiş Suud hükümeti tarafından. Onun için bunlarda problem yaşamayacağınızı düşünüyorum. Şimdi bunun detayına bakalım. Airport Reception, Visa yani bu fiyatın içerisinde Visa var. Bir de sağlık sigortası var. The Package for Groups, gruplar için Inclusive Visa Issuance, Visa veriyor. İşte karşılama var. Havalimanından otele transfer var. Bu Mekke veya Medine olabilir diyor. Mekke ve Medine arasında transfer. Evet, bunun detayına bakarsınız. Şimdi bu fiyatın içerisinde ne var? Bakın vize var. 4 kişilik odada ekonomik bir otelde konaklama var. Grup olarak ulaşım var diyor. Gene Mekke ve Medine'den ve otelden harama. Covid-19 ile ilgili bir sigortadan bahsediyor. Sağlık sigortası. 24 saatlik müşteri servisi.
Bu da yer hizmetleri servis dediğimiz ulaşımla ilgili. Şunlar yok diyor. Gidiş dönüş uçak biletleri, yiyecekler, herhangi bir kişisel harcamalar, bireysel talepler demiş. Bakın şurada bir WhatsApp erişimi var, numarası var, web sitesi var. 900 Suudi riyali. Şimdi bunun içerisinde otelden bahsetmiş. Bakın var burada 4 kişilik oda. Ancak bunun Mekke mi Medine mi olduğu çok belli değil. Bu 9 günlük bir tur. Yapmanız gereken şuradaki WhatsApp veya da şu web sitesine girip ilgili firmayla iletişime geçmek şeklinde olabilir. Gene bir başkasına bakın. Bu 7 gecesi 900 Suudi riyaliydi. Mesela şurada gene 955'lik var. 5 gecelik. Gene Airport Reception var. Visa Insurance. Evet, neler var bu fiyatın içerisinde? Bunlar tabii bu arada kişi başı fiyatlar arkadaşlar. Vizeniz dahil fiyatın içerisinde. Gene 4 kişilik odalarda konaklama, 4 kişilik sedan araçlarla Cidde, Mekke, Medine Airport arasında ulaşım. Gene ücretsiz ulaşımdan bahsediyor. Free transportation from and to haram, yani harama gidiş geliş ücretsiz servis var. Bu hepsi Mekke için diye. Tavunia, gene bu bir sigorta. Yalnız emergency cases diyor, yani acil durumlar için demek bu. The package includes breakfast. Ya bu pakette kahvaltı var. Yalnız bunun bedeli ayrı. 40 Suudi riyali. Bu ayrı olarak ödenir diyor. Cidde Korniş'e ücretsiz bir turumuz var diyor. Umre izni aynı zamanda verilecektir diyor. Medine'deki Ravza-i Mutahhara'da bu işin içinde diyor. Yemekler yok diyor. 955 Suudi riyali. Bunun da fiyatı bu. Şimdi biraz daha pahalısına bakalım. VIP package var şurada. 1875 Suudi riyali. Gene bunun içerisinde vize var. Medine'de 3 gece 4 kişilik odada ve Mekke'de 11 gece. Gene havalimanlarından ulaşım var. Anlaşılabilir bir sigorta demiş. Detayını sorarsınız. Gene haramdan ulaşım var. Gene Mazarat, Mekke ve Medine'de bir religious supervisor dediği, aslında rehber bu. Umre rehberi diyelim buna. Yani hacıların dilinden anlayan umre rehberi demek bu. Bunun içerisinde de bu var. VIP package'ın içerisinde. Dikkat ederseniz gene uçak bileti yok. Yemek yok. Kişisel masraflar yok. Hatta bunda kahvaltı da yok. Toplamda 1875 Suudi riyali. Bunun içerisinde vergi de var diyor. Bakın gene WhatsApp adresi var. Elektronik posta adresi var. Evet değerli dostlar, burada birkaç tane ben örnek gösterdim. Burada çok fazla firma var. Dediğim gibi yani konaklama işini bu şekilde Suudi Arabistan'daki bu seyahat ajantaları üzerinden de çözebilirsiniz. Yani bu artık sizin bütçenize, düşündüğünüz şeye göre çok değişkenlik gösteriyor. Burada dikkat ederseniz bu paketlerin içerisinde vize bedeli var. Vize için ayrıca bir para ödemenize gerek yok. Aynı zamanda Mekke ve Medine için konaklama da var. Ulaşımınızı da sağlıyor havalimanından. Dediğim gibi değerlendirir bakarsınız. Yani keyfinize, bütçenize, kafanıza çok yatarsa böyle bir alternatifin olduğunu da bilmenizde fayda var değerli dostlar. Evet arkadaşlar, benim son olarak söyleyeceğim, kanalımda bir abonelik sistemi getirdim. Bu abonelik sistemin 3 seviyesi var. Bir Basic, 2 Standart, 3 Premium diye. Basic'te yorumlara hızlı cevap, elektronik postaya hızlı cevap kısmı var. Standart'ta bu az önce sizlerle şu an paylaştığım özel içerikli videolar var. Arkadaşlar Premium kısmında benimle isterseniz ayda bir kez 1 saatlik istediğiniz soruyu sorabileceğiniz uzaktan Zoom veya Google Meet üzerinden bir oturum yapabiliriz. Bunu daha önce birkaç arkadaşla ben yaptım. Bu 1 saatlik oturum içerisinde işte bu Suudi Arabistan'la ilgili olabilir, vizelerle ilgili olabilir, ulaşımla ilgili olabilir, konaklamayla ilgili olabilir, tur planı ile ilgili olabilir, Mekke ve Medine içerisindeki ulaşımla ilgili olabilir, başka seyahatle ilgili konular olabilir. Ben şu ana kadar çünkü 36 ülkeyi seyahat ettim. Premium içerisinde de bu var arkadaşlar. Değerli dostlar, bugün Suudi Arabistan konaklama ile ilgili vereceğim bilgiler bu kadar. Umarım sizler için bu videolar faydalı oluyordur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sevgiler, selamlar, saygılar.